Erkek kısırlığını konuşalım istiyorum. Erkek kısırlığının tanısını nasıl koyuyoruz? Bir kişi evlendi, düzenli bir cinsel ilişkisi var ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olamayan çiftlere eğer eşi normalse, yani kadın normalse erkek kısırlığı diyebiliriz. Veya bilinmeyen sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olabilir. Hasta bize bir yıl sonunda düzenli ilişkiye girdim ve artık hocam çocuk istiyorum, bununla ilgili lütfen bana yardımcı olun dedi. Geldiniz ve yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunların başında öncelikle biliyorsunuz semen analizi yapıyoruz. Yani sperm sayımını, hareketliliğini, şeklini, morfolojisini hepsini değerlendiriyoruz. İçerisinde bir enfeksiyon var mı yok mu? İşte aglutinasyonunu, pıhtılaşmasını hepsini değerlendirdiğimiz, içerisinde pH'sine kadar baktığımız semen analizini yapıyoruz ve yapmış olduğumuz semen analizi sonucunda sperm sayısı normal mi, hareketlilik normal mi, şekli normal morfolojisi olan, hiçbir kusuru olmayan sperm sayısı ve oranı normal mi? Bunları değerlendiriyoruz. Çünkü buna baktığımızda bir erkeğin problemi var veya yok diyebilmek için %80 şansa sahibiz. Geri kalan %20, yani sperm tahlili, semen analizi, her şeyin normal olmasına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftleri de ileri inceleme yapıyoruz. Nedir o ileri inceleme? Hastanın semen analizini yaptık. Semen analizi normal çıktı. Anormal çıkmasını daha sonra konuşacağız. Semen analizini yaptık. Semen analizini yaptığımızda normal çıktı. Hastanın mutlaka biz hormon değerlendirmesini yapıyoruz. Skrotal Doppler, yani yumurtalıklara, testislere renkli ultrason yaptırıyoruz ve sonucunu değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirdiğimizde hastada varikosel var mı yok mu, hormonal hipogonadizm, testiküler yetmezlik gibi hormon problemleri var mı yok mu, bunları değerlendiriyoruz. Ama anormal bir sperm değerine sahipse de ileri tüm incelemeleri yapmamız, yine ayrıntılı bir şekilde ultrason, hormon tahlillerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdik ve hastanın çok ağır bir düşük sperm, yani oligospermisi var veya oligoastenospermisi var veya oligoastenoteratospermisi var. Yani düşük, şekli bozuk, hareketi düşük sperm analizi sonucu var. Biz bu hastalarda mutlaka ileri inceleme de yapıyoruz. En ileri incelemesi de artık bu işin genetik inceleme, hormonal inceleme ve hastanın artık tam olarak değerlendirilip genetik bir problemi var mı? Klinefelter gibi trizomi durumu var mı? Veya Y mikrodelesyonu gibi kişilerde böyle birleşme anında mayoz mitoz bölünme sırasında gerçekleşebilecek translokasyonlar var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Baktık, hastada hiçbir genetik problem yok ama çok ağır oligoastenospermisi var veya azospermisi var. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda da hastanın tedavi edilebilir, düzeltilebilir veya hormon manipülasyonu yapılabilir bir durumu varsa hastaya mutlaka tedavisini ve düzeltilebilir sebepleri düzeltmeyi gerçekleştirecek. Bunları gerçekleştirdik ama hastanın açıkçası genetik problemi çıktı diyelim. O zaman işler biraz karışıyor. Çünkü bazı genetik hastalıklarda sperm bulma ihtimali 0. Bazı genetik hastalıklarda çok düşük, bazı genetik hastalıklarda mutlaka deneyin deniyor. Mesela Klinefelter hastalarında uygun bir tedavi, hormonal manipülasyon ile hastanın sperm bulma ihtimalimiz %20-30'larda. O yüzden iyi yönetilmesi gereken bir grup. Veya mikrodelasyon gruplarında AZF, ABC'de açıkçası iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bazılarında çok bulma ihtimalimiz yok. Bazılarında mutlaka yapın, %50-60 bulursunuz. O yüzden ayrıntılı, detaylı, güzel inceleme yapıyoruz. Yani genetik incelemesini yaptık, hormonal incelemesini yaptık, semen analizini yaptık, skrotal dopplerini yaptık ve bunların hepsini yaptık diyelim. Hastada bir de her şey normal, sperm tahlili hafif anormal ama varikoseli var. Zaten bu en sık gördüğümüz şey. Bunu başka bir konuda zaten konuşacağız. Varikosel nasıl tedavi edelim, nasıl yapalım, nasıl ameliyatlar yaptığınızda bu kadar hasta çocuk sahibi oldu gibi konuları zaten konuşacağız. Size burada söyleyebileceğim en önemli konu, eğer
Eğer en baştaki durumu yaşıyorsanız, yani korunmasız bir ilişkiye giriyorsunuz ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl boyunca düzenli, yani haftada 2-3 ilişkiye rağmen siz çocuk sahibi olamıyorsanız ve eşinizi de incelediler, durum size döndü, ibre size döndü, eşinizde bir problem yok dediler, o zaman açık ve net mutlaka bir üroloji, androloji uzmanına başvuruyorsunuz. Sizler de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgilendirme ve muayene için de altta yer alan. Bir kere abone olmayı da unutmayın. Bunu her defasında hatırlatmayı sevmiyorum ama arkadaşlar hatırlatın hocam dediler. Alttaki iletişim kanallarıyla da bize ulaşabilirsiniz. Gelin detaylı inceleyelim.